Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Ben Kirke kitabından bahsedeceğiz. Evet, neredeyse gittiğiniz her kitap evinde, girdiğiniz her sitede, en çok satanlar listesinde karşınıza çıkan Ben Kirke bugün kanalımın konuğu oluyor. Evet, bu kitabı yaklaşık bir ay öncesinde Amazon'un en çok satılan kitaplarını aldığım zaman aldım. Hatta siz kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Ve Mart ayı içerisinde okumak istiyordum bu kitabı ve bugün itibariyle kitabı bitirmiş bulunuyorum. Ve düşüncelerimi sıcağı sıcağına sizinle paylaşmak istedim. Daha bitireli birkaç saat bile olmadı. Ve e, gelelim hızlıca bu kitap neyi anlatıyor, konusu ne, nerelere dayanıyor. Belki hem görselinden hem de isminden bazılarınız ne anlattığını, neyle alakalı olduğunu anlamışlardır. Çünkü Yunan mitolojisinin böyle bilinen isimlerinden biri Kirke. Ben bilmiyordum. Çünkü Yunan mitolojisine pek ilgim yok. Bu da aslında benim en büyük korkularımdan bir tanesiydi. Yunan mitolojisini sevmiyor ya da böyle çok bilgim olmamasına rağmen acaba ben bu kitabı sever miyim? Birçok insan sevmiş ama çok ciddi bir kısımda bu kitabı beğenmemiş. Ve kitaba başlamadan önce en büyük korkum buydu. Acaba Yunan mitolojisiyle ilgili olmayan insanlar bu kitabı beğenmiyor mu? Böyle bir şeyim vardı. Soru işaretim vardı ama ben yine de bir şans vermeye karar verdim. Ki iyi ki vermişim. Çünkü evet Yunan mitolojisi yani Kirke Helios'un, güneş tanrısı Helios'un kızı, tanrıça kızı özellikle altını çizelim. Kirke'nin hayat hikayesini anlatıyor bu kitap ve belki de diğer mitoloji kitaplarından bunun ayrıldığı nokta Kirke'nin kendi gözünden, kendi ağzından yazılmış bir roman olması bu. Ve yaşadıklarını birinci ağızdan dinlemek ki zaten başlığı bile, kitabın adı bile Ben Kirke. Yani Kirke'nin kendi ağzından dinlediğimizi belki de ilk görüşte anlatıyor. Bu anlamda gerçekten e, ilgimi çeken bir kitap oldu ilk sayfasından itibaren. Mitolojiye ne kadar uzak olsam da ve bundan sonra mitolojiyle alakalı yine herhangi bir şey okumayı düşünmesem de oldukça güzel bir dünya içine alıp beni sürükleyici bir şekilde 400 sayfayı okumama sebep oldu. Evet, Kirke'nin dediğim gibi Helios'un kızı Kirke'nin hayat hikayesini anlatıyor. Kirke'nin hayat hikayesi neden bizi alakadar etmeli? Neden okumalıyız diye kendime sorduğumda bu kitapta en çok keyif aldığım, en çok böyle kendimi yerine koymaya çalıştığım anlarda şöyle hissettim. Hani biz ölümlüyüz. Bir gün ölüm gelip kapımızı çalacak. Ama tanrıçalar için, tanrılar için böyle bir hani ölümlülük gibi bir ölüm gibi bir soru işareti hiçbir zaman yok. Bu perspektif yani dünyada kalıcı olma perspektifi her olaya, her başlarına gelenlere bu perspektifle bakmak oldukça farklı geldi. Oldukça ilgimi çekti açıkçası ve uzun süre boyunca belki de hafızamda yer edecek bazı e, sekanslar vardı kitapta ölümsüzlükle alakalı. Yani ölümlülerin Kirke'nin hayatına girip çıktığı zamanlarda binlerce yıl yaşamış Kirke'nin hayatına işte 50 yıllığına, 30 yıllığına, 10 yıllığına, bir aylığına giren ölümlülerin ve Kirke'nin onlara bakış açısını görmek gerçekten oldukça değişikti. Sadece bunun için bile belki de bu kitap okunabilir. Okunabilirlik anlamında baktığımda ise dili oldukça hoşuma giden bir kitap oldu. Çok böyle direkt size hitap eden ya da direkt böyle nasıl anlatabilirim bunu diye böyle aslında videodan önce de düşündüm. Mesela ayağa kalkarken masaya vurdum ve su bardağı döküldü yere. Yerler su oldu demek yerine ayağa kalktığında yerler ıslanmıştı gibi bir şey diyor mesela. Hani size direkt bilgi ya da olanları söylemiyor da bazı yerlerde betimlemeler kullanıyor kitap. Ve aslında bu da hani Madeline Miller'ın güzel bir dili, böyle düşünceli bir dili, şiirsel bir dili olduğunu belki de gösteriyor. O anlamda bazı sekansları tekrar okumak zorunda kaldım. Dedim ki bu paragrafta bir dakika ne oldu? Önemli bir şey oldu. Hani hissediyorsunuz bir şey kaçırdığınızı bazen. Kafanızın daldığı ve böyle gittiğiniz noktalarda ufak tefek şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Ama bu zor okunurluk anlamında değil de biraz daha dikkatli
okumanız gereken bir kitap haline getiriyor Kirke'yi. Düşüncelerim oldukça olumlu bu kitapla alakalı. Ben genelde 5 üzerinden puan veriyorum kitaplara. Ve bu kitaba da puanım 5 üzerinden 4 oldu. Bu arada ben bunu söylemeyi çok sevmiyorum ama bazen unutuluyor. Eğer videodan keyif alıyorsanız lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim oldukça. Faydalı oluyor. Uzun zamandır YouTube'a video çekmiyorum. Yeni geri döndüm ve biraz böyle YouTube'un algoritmaları beni aşağıya itiyor. Eğer bu konuda destek olabilirseniz çok sevinirim. Nerede kalmıştım? Evet, 5 üzerinden 4 verdim. Neden 1 puan kırdım? Neden 5 üzerinden 5 bir kitap değil benim için? Çünkü mitoloji benim için hala böyle biraz uzak. Tabii ki bu kitap çerçevesinde Kirke'nin hayatı anlamında tanrıları tanımak, onların belki de kavgalarını, onların aralarındaki ilişkileri görmek güzeldi. Ama genel anlamda mitoloji unsurları çok ilgimi çekmiyor. Keşke çekiyor olsa. Dolayısıyla aslında kitapla alakalı olmayan, benimle alakalı olan bir yıldız o noktadan kaydı. Bu kitabı kimler beğenebilir? Kimlere tavsiye ederim ben bu kitabı? Eğer mitoloji seviyorsanız kesinlikle zaten büyük ihtimal bu videodan önce okumuşsunuzdur bu kitabı. Eğer okumadıysanız kesinlikle ilk yapacağınız iş bu kitabı almak ve okumak olsun. Bir diğer tavsiye edeceğim insanlar ise biraz daha böyle fantastik kurgu seven, fantastik öğelerden, büyülerden, cadılıktan, bu tarz şeylerden hoşlanan insanlar varsa gerçekten dili çok hoş ve sürükleyici bir roman sizi bekliyor. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Evet, içinde oldukça güzel diyaloglar barındıran ve bir tanrıça perspektifinden su gibi akıp giden bir roman okumak istiyorsanız Kirke sizi raflarda bekliyor. Evet, benim bu kitapla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Umarım bir şey atlamamışımdır. Çok kısa özetlemek istedim. Ve İtaki Yayınları'ndan ben Kirke. Yorumu bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.